Okuduğumuz gazetenin, köşe başlarında elimize tutuşturulan broşürlerin, hatta nüfus cüzdanlarımızın arkasında onları var eden ama isimlerini hiç bilmediğimiz kahramanlar var. Matbaa basım işçileri. Ben Haluk Turgut, 1965 Mardin Kızıltepe doğumluyum. 1982'de 17 yaşındayken İstanbul'a geldim. Babamın sayesinde geldim. İstanbul'a gelişimiz tabii ki babam ilk önce o 76 yıllarında gelmişti Darıca'ya. Darıca'da da işte Nezih Beylerin yanında bahçıvan olarak işe başlamıştı. Biz tabii o zaman çocuktuk, ufaktık, köydeydik o zaman. Tabii ki şimdiki şartlara göre çok gerideydik ve doğru düzgün ne defterimiz vardı, ne kalemimiz vardı, hiçbir şeyimiz yoktu yani, ama okuduk bir şekilde. Ortaokulu okuduktan sonra zaten imkanımız da yani yoktu köyde okul okuyacak durumumuz. Bunu kabul ettim zaten ve içimde de öyle bir şey vardı. Yani köyden kurtulayım da ne olursa olsun. Yani gerçek bu. Hatta o zaman köydeyken bile ben söylüyordum arkadaşlarıma, ben gidersem bir daha geri gelmem. Haluk Bey 17 yaşında tutmuş İstanbul'un yolunu. Ve çıraklıktan başlayarak geldiği noktaya baktığımızda işini severek ve isteyerek yaptığı gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Bir sene İkmal'de çalıştım ben. 1983'te makineye geçtim. Ondan sonra makinacı olarak yani baskıda çalışmaya başladım. Tabii o zamanlar çıraklık dönemimdi. İşi öğrenmek için de çok hevesliydim zaten. Kendi isteğimle bu mesleği seçtim. İyi ki de seçmişim. Seçtikten sonra severek yaptığım için ve bizim patron da rahmetli Nezih Demirkent, onun sayesinde tabii ki en çok onun da desteğiyle bu işi daha ileriye getirmek için severek yaptım. Evli ve 3 çocuk babası olan Haluk Bey, yoğun iş temposuna rağmen ailesine vakit ayırmayı hiç ihmal etmemiş. Eşine ve çocuklarına büyük bir sevgiyle bağlı olan Haluk Bey, ailesinin en iyi şartlarda yaşaması için dişini tırnağına takıyor adeta. 1990'da Temmuz ayında köyde öyle liseliler gibi öyle aşık olup falan öyle bir şey yok. Normal bir istedik, verdiler, biz de evlendik. Tabii memlekette evlendik, ondan sonra buraya geldik. Bir yıl ailemle beraber kaldım. Tabii ev kiraladık, çıktık eşimle beraber. Yavaş yavaş ilk 3 yıl çocuk da olmadı. 93'te Okan dünyaya geldi, ilk çocuğumuz. İletişim okuyor, Ege Üniversitesi'ni kazandı. Ondan sonra 1996'da da Sait doğdu. 2002'de mi Merve doğdu. Öyle yani yaşantımız öyle ailecek devam ediyor. Yani mutlu bir aile hayatımız var. Yani bunu söyleyebilirim. Haluk Bey'in genel müdürü olarak görev yapan Serdal Meral ile Haluk Bey'in çalışma düzenini ve matbaacılık sektörünün durumunu konuştuk. Tüm materyaller Haluk Bey ve ekibiyle basım sürecine girmeden önce Serdal Bey'in elinden geçiyor. Haluk ustamız yaklaşık 30 yılı aşkın süredir gazetemizde çalışmaktadır. Neredeyse gazetenin kuruluşuyla ve gazeteyle özdeşleşmiştir. İşini severek yapıyor, dolayısıyla gerçekten başarılı oluyor. Haluk Usta aşağıda olduğu zaman benim için hiçbir sıkıntı yok. Dolayısıyla diğer işlerime daha iyi kanalize olabiliyorum. Matbaacılık gerçekten zor bir iş. Öncelikle hem bedenen hem de fikren çalışmak zorundasınız.
Yaptığınız işin dönüşü yok. Yapılan en ufak bir hata maalesef işin çöpe gitmesi demektir. Bizim de böyle bir lüksümüz yok. Mesela bir grafikerin veya editörün yapmış olduğu bir hatayı da en son yakalayabileceğiniz nokta baskı aşamasıdır. Dolayısıyla daha sonra yakalanabilecek bir birim olmadığı için baskı elemanının hem bedenen çalışması bir yandan da tamamen beynini yaptığı işe konsantre etmesi gerekiyor. Öncelikle sayfalar, gördüğümüz gazete sayfaları, editoryal kısım dediğimiz haberlerin hazırlanması, düzenlenmesi ve grafik servisinde grafikerler tarafından sayfaların dijital ortamda düzenlenmesiyle bize gönderilir. PDF formatında gelen sayfalar dijital montaj yapılarak daha sonrasındaki kalıp aşamasına geçilir. Kalıp aşamasında da eski teknoloji olan film kullanılmamaktadır tesislerimizde. Dolayısıyla direkt CTP adını verdiğimiz kalıp pozlama makinelerinde metal kalıplara pozlanır. Arkasından kalıp banyo makinelerinde kimyasallarla temizlenerek aşağı baskı için Haluk ustalara devrederiz. Haluk Bey'in çalıştığı kurumda baskıların zamanında yetişebilmesi için çalışanlar vardiyalı olarak görev yapıyorlar. Haluk Bey ise aralarında en kıdemlileri olduğundan tüm baskı görevlilerinin şefi olarak görev yapıyor ve tamamının denetlenmesini sağlıyor. Biz vardiyalı çalıştığımız için, her iki vardiyayla da çalışmam gerektiği için sabah biraz geç giderim. Gece de, akşam da geç gelirim. Yürüyerek gidiyorum yakın olduğu için. Bazen 11, bazen işin durumuna göre, iş çok sık olduğu zaman daha erken de gidiyorum. Her iki vardiyayla çalıştığım için gündüz basılan baskıları da görüyorum. Gece de en azından yarısını görüyorum. 8-8.30'a kadar oradayım. Bazen 9'u da bulabilir. Bizim iş ekip işidir. Öyle benlik, bir tek kişilik değil. Hiçbir zaman da olmaz. Gündüz ilaveler basılır. Akşam 7'den sonra gazete taşrası basılır. O da 8-8.30'a kadar devam eder. Ondan sonra İstanbul baskısı için bir ara verilir. Biz hazırlığımızı önceden yapıyoruz. Kaç sayfa dönecek? Öğreniyoruz montajdan. Tabii toplam kalıp 24 kalıp diyelim. Bize aşağıya kalıpçı getiriyor. Delenir. Ondan sonra kırma makinesine geçer. Kırma makinesinde de kırdıktan sonra onları alıyoruz. Bizim makineye getirip kazanlara takıyoruz. O 24 kalıp hepsi bittikten sonra 36 kalıpta olur, 30'lu kalıpta olur. O işin rengine göre. Yani kaç tane renkliyse ona göre biz hazırlığımızı yapıyoruz zaten. O arada son kalıpta geldiği zaman, çünkü kalıp peyderpey geliyor. Hepsi öyle birdenbire gelmeyebilir. Yani çünkü bazen ilan bekliyoruz. Bakıyorsun 22 tane kalıp gelmiş, 2 tanesini beklemek zorundayız. Hatta 4 tanesini. Bize yani en son kalıp geldikten sonra düğmeye basıp dönüyoruz. Onun tirajından her neyse bize bildiriliyor. Tirajına göre. Tabii o arada ilk bastığımızda montajcı arkadaşlar orada bulunuyor. Yazı işlerinden de adam varsa okeyini vermek zorundadır. Yani o iş hatasızdır. Dönebilirsiniz.
söylediği zaman biz dönmeye devam ediyoruz. Baskı sırasında her ne kadar dikkatli ve titiz çalışılsa da hedeflenen baskıya ulaşabilmek için fire adı verilen kayıplar verilmek zorunda. Şöyle bir şey var, ilk basılan baskı, yani şimdi web offset'te döndüğümüz zaman hani ilk baskıya dönüyoruz ya, makine döndüğü an o ilk çıkanlar firedir. Yani firesiz iş olmuyor zaten. O fireler geri dönüşüme gider. Belirli bir zamanlarda birikir. Anlaşmalı yerlerle kamyon gelir, alır getirir, fabrikaya gider. Şimdi bu baskı esnasında verdiğimiz fireler nedeni şu. Çünkü 4 renkten oluştuğu için renkleri oturtana kadar, klosları oturtana kadar bir şekilde belirli bir zaman içinde oturttuğu için, elle de yaptığımız için, yani mekanik olduğu için o fireyi vermek zorundayız. O fireler de şöyle, yani makinenin hızına göre 20-22 binle gittiği zaman 1000-1200 tane bir fire vermek zorundayız zaten. Bu söylediğimiz CMYK denilen renk ayarı, bunun da belirli bir ölçüsü var. Ona göre biz göz kararıyla da olsa alışmışız ona. Arkadaşlar da alışmış. Boya ayrı da ona göre yapılıyor. Ve baskı böyle devam ediliyor. Sağlama veriyoruz. Zorlu bir süreci olan gazete basımı ağır iş gücü gerektirdiği için erkek işçiler tarafından icra ediliyor. Kadın işçilerse yalnızca ekleri ve reklamları gazete içerisine yerleştirmek için dağıtımdan hemen önce geç saatlerde devreye giriyorlar. İç içe atma, yani o ilaveleri üst üste koyup gazetenin içine atma konusu hafif iş olduğu için bayanlar yapıyor. O iç içe atma şeyi her gün attıkça insanın eli kendi kendine alışıyor. Çünkü biz de yaptık o işi beraber. Önce biz yapıyorduk hatta. Yani makinacılar yapardı Cağaloğlu'nda. Çünkü ekstradan para da veriliyordu. Yani onu da itiraf edeyim. Ve severek yapıyordu insanlar. Neden? İş bittikten sonra sabaha kadar değil de gece 11'de biterdi o zaman iş. 11-12'de biterdi. 3'e kadar, hadi en fazla 4'e kadar. Makinacılar yapardı o işi. Makinacının dışında da santralcı bile yapardı. O zaman öyle bir sistem vardı. Bu işi yapa yapa hızlanıyorsun. Ne kadar çok yaparsa o kadar hızlı yapar. Bunlar da alışmış. Daha çok da hızlı yapabilirler. Çünkü şimdi artık gözü kapalı yaptığı için hızlı bir şekilde işi bitiriyorlar. Günümüzde kullanılan baskı tekniği olan web offset yalnızca 30-40 yıllık bir geçmişe sahip. Öncesinde ise işçi sağlığını ciddi şekilde etkileyen kurşun, baskının ana malzemesi olarak kullanılıyordu. Cağaloğlu'ndaki o bizim eski sokağımızda kurşunla çalışan bir tane matbaa vardı. Her zaman onun önünden geçerdik. Onun önünden geçerken hep de merak ederdik, bakardık. O kurşun yazıyla yapılan işlerde kanser riski varmış o zaman. Onlar olduğu için bu basın sektöründe şey vardı, yıpranma payı vardı. Şu anda o yıpranma payı diye bir şey yok. Çünkü son gelen makinalardaki sistem değişti. Kullanılan malzemelerde de, yani kimyasallarda da eskiye nazaran kanser riski taşımıyor deniliyor. Basım Sanayi Eğitim Vakfı BASEV'in Yönetim Kurulu Başkanı Aysan Şakar'dan Türkiye'de matbaacılık sektörünün nereden nereye geldiğini dinledik. Sektöre başladığım 1967 yıllarında sektör daha yeni kendine geliyordu. Cumhuriyet tarihinden sonra ancak matbaacılara, Türk matbaacılar devreye girdiler. Onu şöyle
anlatabilirim size. Baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası diye ayırırsak gelişimi daha iyi anlayabiliriz. Baskı öncesinde o zaman hurufat, tek harf hurufatlarımız vardı. İrili büyüklü puntolarına göre değişik. Ve satır yazılı mesela roman veya gazetelerde de ninotip denen makinelerde kurşun çubuklara yazılırdı. O kurşun çubuklar alt alta gelir. İşte başlık yazıları da tek tek kumpaslarda dizilir. Onun başına konur. Eğer bir resim varsa da klişe tabir ettiğimiz plakalarda yerleştirilir ve sayfa düzeni, mizampajı ortaya çıkardı. O yıllarda işte kurşun falan iç içeydi matbaalarla. Ama 70'li yılların sonlarına doğru Türkiye offset ve filmle tanıştı. Ondan sonra teknoloji, üretici firmaların teknoloji ilerledikçe Türkiye'deki teknoloji de ilerledi. Ve şunu söylemek isterim, artık film yerini stipiye, tek renkli offset makineleri, çok renkli offset makinelerine, hatta rotatiflere döndü. Kurşun kullanımı artık 35-40 yıl evvellerde kaldı. Şu anda Türkiye'de kurşun kullanımı hiçbir matbaada yok. Kurşunla ilgili hiçbir matbaa iş yapmıyor. Ama ne yazık ki bizi hala ağır ve tehlikeli işler kategorisinden çıkartmadılar. Tek neden de kurşun kullanıyoruz. Şu andaki teknoloji bu durumda ve Avrupa ile her konuda, yani makine parkuru, teknik konularda yarışabilecek düzeydeyiz. Onların bizden tek ileri olduğu nokta, onlar makinelerinin veya üretimin başına okullarından eleman getiriyor. Maalesef biz okullarımıza eleman getiriyoruz ama bu %10'ları geçmiyor. Her türlü yazılı materyalin basım süreci oldukça meşakkatli olmasının yanında fazlasıyla da gürültülü bir işlemi içeriyor. Öyle ki çalışanlar herhangi bir sağlık problemi yaşanmaması için belli aralıklarla kulak muayenesinden geçmek zorundalar. Her yıl biz makinacı olarak makineden ses geldiği için her yıl periyodik kulak muayenesi yapılır. Onu da eğer bir şey çıktığı zaman da kontrol altına alıp yani bir tedavi de yapılıyor. Bir iki arkadaşla da yapıldı. Öyle fazla da benim mesela şimdiye kadar bir sıkıntım olmadı. Her sene de muayene olurum. Teknolojinin her gün biraz daha ilerlemesiyle geleneksel basım tekniklerinin yerini dijitalleri alıyor. Bu gelişme sürecinde yazılı basımın geleceğinin belirsiz olmasına rağmen ülkemizde matbaacılık sektörü her gün daha da gelişerek büyümeye devam ediyor. BASEV Yönetim Kurulu Başkanı Aysan Şakar da matbaacılıkta gelinen noktadan oldukça memnun. Dünyada dijital medya süratle ilerliyor. Ama internet gazeteciliği ülkemize başladığından beri basım sanayinde bir gerileme oldu mu? Hayır. Olmadı. Çünkü basım sanayimiz o kadar yerlere hizmet veriyor ki oradaki internet gazeteciliği bize tesir etmiyor. Şimdi bakın 2003 yılında şirket sayısı, matbaa şirket olarak şirket sayısı 8450. İşletme sayısı 8948. Çalışan istihdam sayısı ise 41175. 2003 yılında bu. 2010 yılına geldiğimizde şirket sayımız 14670'e, işletme sayımız 15605'e, çalışan sayımız da 69255'e çıkmıştır. Yani şirket ve işletme sayılarımız hemen hemen %100'e yakın bir artış göstermiştir. Çalışan sayımız ise %50'ye yakın 7 yılda bir artış göstermiştir. Hakikaten sektörümüz gururlu olarak 2004 ve 2009 yıllarında Avrupa'da basın sektöründe %14.1 artışla Avrupa ülkelerinde birinciyiz.
Sektörümüz hemen hemen dünyanın her memleketine ihracat yapacak kapasitede ve yapıyor da. Ama sorunlarımız yok mu? Tabii ki bazı sorunlarımız, sıkıntılarımız oluyor. Bunun en büyük sıkıntısı kağıt girdilerimiz. Ülkemizde kağıt sadece birinci hamur, karton yapıldığı için diğer kağıt türleri dünyanın her yerinden ülkemize geliyor. Tabii ki bunlar maliyeti arttırıcı nedenler oluyor. Bakın 2000 yılında 18,3 milyon dolar ihracat yapmışız. Ama 2010 yılında geldiğimizde bu ihracat rakamı 84,2 milyon dolarlara çıkmakta. Aşağı yukarı işte %40'lara varan bir artışla. Ciro rakamlarına geldiğimiz zaman ise 2004 yılında 2,972 milyon dolarken bugün 4,434 milyon dolarlara, yani %80'lere varan bir artış 6 senede olmuş. Sanayi Odası'nın her yıl açıkladığı ilk 1000 kuruluşta 36 tane basın ve ambalaj sektörüne mensup firmalarımız var. Bu da bizim sektörümüzün, tekrar söylüyorum, büyüklüğünü göstermektedir. Matbaa sektörü giderek büyüyen bir pazara sahip. Aysan Şakar, bu büyüklüğün korunması için eğitimin çok önemli olduğunu vurguluyor. Matbaa sektörü hayatımızın her dakikasında var. Doğumumuzdan ölümümüze kadar. Doğduğunuz zaman nüfus kağıdı lazım. Nüfus kağıdını matbaacılar basıyor. Efendim, yurt dışına çıkmak isterseniz pasaport matbaacılar basıyor. Her dakika cebinize, elinizde tutup bir şey almak istediğiniz zaman para lazım. Parayı matbaacılar basıyor. İşte bunu çoğaltmak çok mümkün. Yani sanayinin çok büyüklüğünü burada anlatmak istiyorum size. Bu büyüklüğü korumamız için bizim eğitimli iş gücüne ihtiyacımız var. Yani istihdam edecek elemanların eğitimli olmasıyla gerek var. Bu da eğitimde nasıl olur? Orta dereceli meslek yüksek okulları ile birlikte üniversitelerle olur. Gazetenizin köşe yazarının, muhabirinin, imtiyaz sahibinin adını elbette ki bilirsiniz. Peki ya gazetenizin basım aşamasında çalışan işçilerin isimleri? Haluk Bey, o basım işçilerinden yalnızca biri. Ve dijital çağla birlikte gazete basımının giderek sona ereceği söylense de, o her şeye rağmen nefes aldıkça bu işten vazgeçmeyeceğini söylüyor. Şimdi bizim alıştığımız sistemler ne zamana kadar devam edecek onu tabii tahmin etmek bizim için biraz zor. Ama yazılı basın birkaç yıl içinde gene gelişmiş ülkelerde, yani öyle düşünüyorum, orada daha erken dijitallaşırsa bile 3. dünya ülkelerinde gene yazılı basın devam eder. Ama tabii ki şimdiki gibi olmayabilir. Gittikçe İnternet üzerinde haberler olduğu için, televizyonlar çoğaldığı için, yani gittikçe bu azalmış. Yani eskisi gibi kalmayabilir. Çalışanlar olarak bizim hayatımızda var bu. Çalışmayanlar, bu işi bilmeyenler için biraz öyle şey gibi geliyor. Yani bir hikaye gibi geliyor zaten. Muhakkak da böyledir. Benim hayatımdır zaten. Ben buna, yani 17 yaşımdan beri bu işte olduğum için, yani matbaacılık, özellikle de web offsetçi olduğum için, gazete baskısında yetiştiğim için çıraklığımdan beri, yani hani diyeceksin ki bu bir daha dünya gelsen bu işi yapar mısın? Gene bu işi yaparım diye düşünüyorum.